Merhaba sayın izleyiciler, Yapay Zeka Sanal Sami ile röportajlar. Bölüm 3'ye hoş geldiniz. Yapay Zeka Sanal Sami'ye bu bölümde futbol ile alakalı bazı sorular soracağım. Sorulara verilen cevaplar yapay zeka tarafından üretilmiştir. Yapay zekanın cevaplarının hatalı veya eksik olma riski bulunmaktadır. Kritik ve önemli kararlarda, farklı kaynaklardan bilgi toplamanız, cevapların doğruluğunu teyit etmeniz ve uzman görüşlerine başvurmanız tavsiye edilir. Türk futbolu ile alakalı neler biliyorsun? Türkiye'de futbolun çok popüler bir sporu olduğunu ve Türk futbol tarihinde birçok başarılı takım ve oyuncunun bulunduğunu biliyorum. Ayrıca, Türkiye'deki futbol turnuvaları, stadyumlar ve takımların rakipleri hakkında da bilgi sahibiyim. Eğer daha spesifik bir soru sormak isterseniz, cevaplamaya hazırım. Türkiye'deki en başarılı futbol takımları hangileridir? Türkiye'de futbolun çok popüler olduğu için birçok başarılı takım bulunmaktadır. Ancak, son yıllarda en çok başarı elde eden takımlar arasında şunlar sayılabilir: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir. Bu takımlar Türkiye Süper Ligi'nde sık sık şampiyonluk mücadelesi verirler ve ayrıca Avrupa futbol turnuvalarında da başarılı performans gösterirler. Ancak, her zaman başarı sıralaması değişebilir ve diğer takımlar da zamanla başarılı hale gelebilir. Sence Türkiye milli takımının en başarılı dönemi ne zamandır? Türkiye milli takımının en başarılı dönemi tam olarak belirlenemez, ancak birçok futbol sever tarafından 2002 ila 2008 yılları arasında olduğu düşünülür. Bu dönemde Türkiye milli takımı, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise yarı final oynama başarısı göstermiştir. Ayrıca, bu dönemde Türkiye milli takımının oyuncuları arasında tecrübeli ve güçlü futbolcular bulunmaktaydı, böylece takım çok başarılı performans sergilemişti. Bu zamana kadar Türkiye'ye gelmiş en iyi 10 adet yabancı futbolcu söyler misin? Türkiye'nin futbol tarihi boyunca birçok uluslararası futbolcu Türkiye'de oynadı. Ancak, en iyi 10 adet yabancı futbolcu şunlardır: Didier Drogba, Galatasaray; Samuel Eto'o, Antalyaspor; Wesley Sneijder, Galatasaray; Robin van Persie, Fenerbahçe; Michael Essien, Beşiktaş; Emmanuel Adebayor, İstanbul Başakşehir; Jeremy Bokila, Kayserispor; Gökhan İnler, Beşiktaş; Geri Rodriguez, Galatasaray; Ryan Babel, Galatasaray. Bu futbolcular Türkiye'deki kulüplerinde başarılı performans sergilemiş ve futbol severler tarafından beğeni kazanmıştır. Ayrıca, Türkiye'deki futbol liglerinin dünya çapında tanınmasına da katkıda bulunmuşlardır. Neden George Hagi ve Alex de Souza'yı saymadın? Özür dilerim, George Hagi ve Alex de Souza'yı unutmuşum. Bunlar Türkiye'de oynayan ve başarılı performans sergileyen önemli yabancı futbolculardır. George Hagi, 1990'ların başında Galatasaray'da oynadı ve Türkiye Süper Ligi'nin yanı sıra Avrupa arenalarında da başarılı performans sergiledi. Alex de Sousa ise 2000'li yıllarda Fenerbahçe'de oynadı ve Türkiye Süper Ligi'nde gol kralı seçildi. Bu futbolcular Türkiye futbol tarihine damga vuran isimlerdir ve bu listeyi oluştururken unutulmaması gereken futbolculardır. Türkiye A milli futbol takımı Dünya Kupası'nı nasıl kazanır? Türkiye milli futbol takımı Dünya Kupası'nı kazanmak için birçok faktörün etkili olması gerekir. Aşağıdaki faktörlerin en azından bir kısmının düzgün bir şekilde uygulanması gerekmektedir: taktiksel yapı, takımın taktiksel yapısının doğru seçilmesi ve takımın tüm oyuncularının bu yapıya uygun oynayabilecek becerilere sahip olması önemlidir. Oyuncuların performansı, her oyuncunun takımının başarısı için en iyisini yapması ve formunun yüksek olması gerekmektedir. İyi bir kaptan, takımın lideri olarak kaptanın takımı yönlendirebilecek yeteneğe ve liderlik becerilerine sahip olması önemlidir. İyi bir antrenör, takımın başarısı için antrenörün doğru taktik seçebilecek, oyuncuların motivasyonunu artırabilecek ve takımın moralini yüksek tutabilecek becerilere sahip olması gerekmektedir.
İyi bir takım çalışması, takım oyuncusu olarak her oyuncunun birbirine yardımcı olması, iyi bir takım çalışması için de birlikte çalışması ve takımın hedeflerine ulaşması için uyumlu bir şekilde çalışması gerekmektedir. Bu faktörlerin uygulanması durumunda Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nı kazanma şansı artar. Ancak, futbol her zaman tahmin edilemeyen bir oyun olduğu için her zaman garanti vermek mümkün değildir. Avrupa futbolu ve Türk futbolu arasında bir kıyaslama yapabilir misin? Evet, Avrupa futbolu ve Türk futbolu arasında kıyaslama yapabilirim. Avrupa futbolu genellikle daha yüksek bir futbol seviyesine sahiptir ve dünya futbolunun en iyi ligleri arasında sayılır. Avrupa futbolunda oyuncular daha iyi eğitilmiş ve daha yüksek düzeyde futbol becerilerine sahiptir. Ayrıca, Avrupa futbolundaki takımlar daha yüksek bir bütçeye sahip olur ve dünya çapında en iyi oyuncuları satın alabilir. Türk futbolu da son yıllarda hızla gelişmekte ve futbol düzeyi yükselmektedir. Türk futbolunda da birçok yetenekli oyuncu bulunmaktadır ve bazı takımlar Avrupa arenalarında başarılı olabilmektedir. Ancak, Avrupa futbolunun genel seviyesine göre daha düşük bir bütçeye sahip olduğundan, oyuncuların eğitimi ve beceri düzeyi Avrupa futbolundaki oyunculara göre daha düşük olabilir. Bu kıyaslamanın sonuçları farklı olabilir ve herkesin farklı bir görüşü olabilir, ancak Avrupa futbolunun genel olarak daha yüksek bir futbol seviyesine sahip olduğu söylenebilir. Türkiye'deki futbol kulüplerinin UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanması için ne yapmaları gerekir? UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için, Türkiye'deki futbol kulüplerinin birçok faktöre dikkat etmeleri gerekir. Bunlar arasında, kaliteli oyuncular, başarılı bir takım, kaliteli oyuncuların bir araya gelmesiyle oluşur. Oyuncuların performansları, takımın başarısının en önemli faktörlerinden biridir. İyi bir taktik ve strateji, takımların, maç öncesinde yapacakları analizler ve uygulayacakları stratejiler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmalarının önemli faktörlerindendir. İyi bir antrenör, başarılı bir antrenör, takımın performansını artırabilir, oyuncuların potansiyelini ortaya çıkarabilir ve takımın taktik ve stratejisini uygulamada yardımcı olabilir. İyi bir organizasyon, takımların finansal olarak stabil ve iyi organize olması, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmalarının önemli faktörlerindendir. Takımın iç dinamikleri, takımlarda oyuncular arasındaki iyi bir iletişim, takım çalışması ve birlikte çalışma isteği, başarılı bir takım oluşturmanın önemli faktörlerindendir. Bu faktörlerin tümünün bir arada bulunması ve takımın çalışmasıyla uyumlu olması, Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak için gerekli olan faktörlerdir. Ancak, futbol her zaman tahmin edilemeyen bir oyun olduğu için her zaman garanti vermek mümkün değildir. Dünyanın bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu kimdir? Bu bir kişisel tercih meselesidir ve farklı insanlar farklı futbolcuları en iyi futbolcu olarak seçebilir. Ancak, birçok futbol hayranı ve uzmanı, Pele, Diego Maradona, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi futbolcuları en iyi futbolcular arasında sayarlar. Bununla birlikte, herkesin listesi farklı olabilir ve hangi futbolcunun en iyi olduğu konusunda genel bir konsensüs bulunmaz. Lionel Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu daha iyi bir futbolcudur? Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki mukayese birçok futbol hayranı ve uzman tarafından yapılmıştır ve herkesin farklı bir tercihi vardır. Bununla birlikte, Messi ve Ronaldo'nun her ikisi de futbol tarihinin en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilir ve her ikisi de harika becerileri, müthiş gol oranları ve sayısız zafer ve ödüllere sahiptir. Her ikisi de eşsiz bir tarzı ve yetenek seti ile farklıdır ve her ikisi de futbolun bugün ve gelecekteki oyuncularına ilham kaynağı olacak birçok fenomenal performans sergilemiştir. Evet sayın izleyiciler, bu bölümün sonuna geldik. Gelecek bölümlerde sizin de Sanal Sami'ye sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi günler, sağlıcakla kalın.